Sen de kimsin? Doğu'nun 3 yıldız kapaklı bölgesine gelmen lazım. Ben Hezmina'nın güvendiği komutanlardan biriyim. Adadan haber getirdim. Hezmina neden gelmedi? Ben Hezmina'nın davetini yapmıştım. Beni buraya Hezmina gönderdi. Ben onun güvendiği komutanlardan biriyim. Peki şu an neredesiniz? Sana nasıl güveneceğim? Davete kaçak mı girdin? Biz Hezmina'nın emrettiği yerdeyiz. Demek Hezmina'nın emrettiği yerdesiniz. Neden nerede olduğunu söylemiyorsun? Söyleyemiyor musun? Hezmina nerede şu an? Adadan yeni bir haber var. Yeni bilgiler var, yeni dosyalar var. Hezmina gelecekti. Bireysel davette öyle söylemişti. Hezmina gelecekti. Yeni bilgiler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu geldi. Bu kim? Hezmina'nın komutanı. Hezmina'nın komutanı mı? Güvendiği komutanlardan. Büyük ihtimal ya adada bir sıkıntı yaşandı. Ya adada bir sıkıntı yaşandı. Çünkü çok büyük bir metafizik saldırı var orada. Metafizik bir savaş var orada. Çok büyük hem de. Orada bir çatışma. Hezmina orduları, benim gönderdiğim ordular orada Hatat ve çocuklarını abluk altına almışlar. Hezmina yeni bir şeyler öğrendi. Yeni bir şeyler ve çok önemli şeyler öğrendi. Ne olduğunu öğrenmek için bugünkü davete başladık ama böyle biri geldi. Bundan haberim yoktu ve bununla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Acaba bu o mu değil mi? Şimdi renk vermeden bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Belki de Hezmina'nın komutanı falan değil. Hezmina'nın komutanı falan değildir. Davete hemen çok çabuk geldi. Yeni başladım. Saat şu an 9. Yeni başladım. Ama neden öyle oldu anlamadım. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Hezmina'nın komutanı. Hezmina'nın komutanı. Allahu Ekber. Demek Hezmina'nın komutanısın. Hezmina neden gelmedi? Seni gönderdi. Sen buraya büyücülerin gönderdiği biri olmayasın. Her an saldırabilir. Hezmina nerede? Madem Hezmina'nın komutanısın, bana ondan haber ver.
Niye konuşmuyor anlamış değilim. Çok da çabuk geldi ama. Arkadaşlar mübarek Ramazan ayına girdik. Allah nasip etti. Tekrardan mübarek Ramazan ayına girdik. Cümlemize Ramazan'ı mübarek olsun. Bu, evet bu. Şöyle aslında biz bu video yayınlandığı zaman Ramazan'ın 1. günü yayınlanması gerekiyor. Evet, Ramazan'ın 1. günü. 1. günü yayınlanacak. Ben de ona göre bugün Arefe'den bir gün önce. Bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Almanya'dan Yaşar abi, Yaşar Çakır. Bugünkü videomuza sponsor oldu. Şöyle bakalım eğer ki. Bu Ezmina'nın komutanını bilmiyorum. Gözüm tutmadı ama. Bir desen gör özel defterine Yaşar abinin ismini yazacağız. Almanya'dan Yaşar Çakır. Almanya'dan Yaşar Çakır. Sevgilerimle. Buradan bir de çizik çekelim. Yaşar abinin de bu defterde bir sayfası var. Bu defterde hatta 2 sayfası var. Almanya'dan Yaşar Çakır. Yaşar abiye buradan saygılar, selamlar olsun. Buradan Yaşar abiye çok teşekkür ederiz. Bizim de sıkı bir takipçimizmiş. Videolarımızı sıkı bir şekilde izleyip bize destek verdiği için ona buradan teşekkür ederim. Almanya'ya selamlar olsun. Arkadaşlar bir desen gör özel defterine eğer isminizi yazdırıp sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videoların herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi bu davetler mesela ben geldiği zaman gittiği zaman benim her türlü enerjiden haberim oluyor. Şöyle mesela serinlik geldiği zaman belli oluyor davetlerin biraz daha uzakta olduğu. Ama hafif bir ağırlık geldiği zaman da o zaman belli oluyor davetlerin buralarda olduğu. Genelde deftere veya bu konuşmaları yaptığım zaman o serinlik geldiği zamanlar yapıyorum. Deftere sponsor yazdığım zaman onu da serinlik geldiği zamanlar yapıyorum. Ağırlık olduğu zaman yazmıyorum. Dikkat ederseniz bu son zamanlardaki videolar direkt açılışta başlıyor. Ben Bismillahirrahmanirrahim duasını videonun başında okuyorum. Genelde bu aralar ne zaman çıkacağı da belli olmadığı için anında açıyorum. Önemli şeyler konuştukları için videoyu kesme şansım da olmuyor. Direkt ben videoya giriyorum. Bunun öncesi var. Bunun öncesi davet yapıldı. Bugün Hezmina'nın daveti yapıldı. Ama Hezmina'nın güvendiği komutanlardan biri gelmiş. Aklınca bilmiyorum. Belki de o komutanlardan biri değildir. Ben şimdi çözeceğim artık ne olduğunu. Bir an önce ne olduğunu çözmem lazım. Çünkü Hezmina benden haber bekliyor. Ben de Hezmina'dan haber bekliyorum. Bu Epstein adasında olan pislikleri bir de uzantılarını bir şekilde metafizik yönden, metafizik istihbaratla çözmemiz gerekiyor. Evet. Sen demek Hezmina'nın komutanlarından birisin. Neden Hezmina gelmedi? Bana bunu kanıtla. Ben Hezmina'nın en güvendiği komutanlardan biriyim efendim. Hezmina beni buraya gönderdi. Şu an Küçük Şems ve Büyük Şems adası abluka halinde. Biz orayı kuşatmış bulunuyoruz. Ama adanın üzerinde Hatat ve çocukları yok. Nerede peki? Adanın neresindeler? Hatat ve çocukları yoksa neredeler? Hatat ve çocukları adaya
sahilden uzanan bir tünelin içinde. Oraya hapsedilmiş bir şekilde bekliyorlar. Peki Hatat da orada mı? Hatat gidip gelebiliyor. Ama çocuklarını bir yere bırakmıyoruz. Hezmina emir bekliyor. Siz oraya yerleştiniz mi? Hezmina kabilenin oraya yerleşeceğini söylemişti. Biz adaya yerleştik. Şu an orada bizden izinsiz hiçbir şey olmayacak. Hatat ve çocukları tünellerdeler. Tünellerdeler mi? Peki Hatat çocukları neden tünelin içindeler? Bu tünel nereden nereye gidiyor? Bu tünel sahile doğru gidiyor. Sahilin yakın bir kısmında ikiye bölünüyor. Ve ayrı ayrı mesken olan iki ayrı evin içine doğru gidiyor. Buraya gelen rütbeli kişiler ve tanınmış kişiler bu evlerin içinden tüneldeki araca binip adaya geçiyorlar. Bunlar bu şekilde bu tünelleri kullanıyorlar. Peki şu an kullanıyorlar mı? Şu an ne var adada? Bir bilgi versene. Metafizik dışında ne var? Metafizik dışında gelen giden yok. Orayı koruyan bazı insanlar var. Bunlar adanın sahipleri değil. Görevlendirilmiş kişiler. Anladım. Hezmina neyi bekliyor peki? Senden emir bekliyor dedim. Hezmina. Bakın adadan acayip ter bastı. Adanın içinden sahile doğru tünel gidiyormuş. Ben aslında tünel olduğunu tahmin etmiştim. Öyle bir şey olduğunu düşün. Adanın altından tüp geçit mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Bunlar yaparlar. Proje yeni bir proje değil. Yıllara dayanan, bizim çocukluğumuza dayanan bir proje. Ve bu Epstein denen yaratık sadece onunla başlamıyor. O sadece kullanılan piyonlardan bir tanesi. Kullanıldı, atıldı. Ve onun gibiler çok var. Bakın çok eskiden 90'ların çizgi filmlerinde bir bölüme rast geldim. Bu bölümde sirk gibi bir yer var. Bu sirk gibi olan yerde çadırın içine giriyor çocuklar eğlenmeye. Orada yüzü çok iğrenç biri, hadi gelin çocuklar gelin tatil bölgesine gideceğiz, tatil adasına gideceğiz. Orada hep oyun var, orada hep eğlence var. Böyle deyip çocukları topluyor. Çocuklar da diyorlar ki eğlenceye mi gideceğiz? Evet eğlenceye gideceksiniz. Tatil mi var? Evet tatil var. Sınırsız çikolata, sınırsız yiyecek, sınırsız meyve her şey var orada. Hemen bir arabaya bindiriyorlar onları. Böyle bir kamyona. Oradan tık 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 götürüyorlar. Çizgi filmin devamında bir adaya gidiyorlar. Ve bu adada çocuklar orada oynuyorlar. Meyveler yiyorlar, oyun oynuyorlar, şekerler, çikolatalar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz kendi kendilerini neden ifşa etmişler? Kendilerini ifşa etmemişler. Küçük çocukların beynine girmişler, beynine. Yani bu ne demek oluyor? Daha önceden küçük çocukları bu şekilde kandırıyorlardı. Mesela bunu izleyen küçük bir çocuğa gidip desen ki gel tatil adasına gidiyorum, hadi beraber gidelim. Çocuk hiçbir şey söylemeden senin elini tutar ve gelir. Böyle plan bu. Plan bu. Ve ikinci bomba ne biliyor musunuz? İkinci bomba. Bu biliyorsunuz McDonald's'ın bir tane şeyi var. Bir palyaçodan bir tane kendi bir yüzü var. Kendi marka yüzü.
Aynı dönemlerin reklamında McDonald's'ın bir kese kağıdı var. Hani kese kağıdın içinde menüyü veriyorlar ya size. O palyaço kese kağıdının orada bir şeyler yiyor. Böyle patates cipsi gibi bir şeyler yiyor. Ve kese kağıdının içinden küçük bir çocuk çıkıyor. Ne alaka değil mi? Kese kağıdının içinden çocuk çıkıyor. Bu reklama bakar mısınız? Her şey aslında göz önünde ama bunlar subliminal mesajlar. Subliminal mesajlar. Bunların hepsi beyin yıkayan mesajlar. Ve her şeye hani ben size diyorum ya, öyle gün gelecek ki ya da böyle bir şeyler çıkıyor herkes karşısında. Geçen davette de dedi, Hezmina da dedi. Herkes normal karşılayacak. Niye normal karşılıyor? Yıllardır beyinlere subliminal olarak mesajlar verildi. Yıllardır her yerde verildi. Bunu filmlerde verdiler, çizgi filmlerde verdiler, objelerle verdiler. Her yerde objelerle bir şeyler verdiler. Subliminal mesaj. Ya ne yaptılar işte? Beyne gire gire bir şekilde etkilediler. Çocukları etkilediler. Büyükleri de etkilediler. Şu an büyükler bile aynı konumda. Aynı konumda ve aynı şeyde. La ilahe illallah. Hezmina'nın komutanı. Eğer bu gerçekten Hezmina'nın ki komutanı, yani ben buna şahit oldum. Çünkü böyle durumlarda bir iki sorduğum zaman, bir iki kararsız kaldığım zaman yardımcılarım gelip bana bir şekilde ondan uzak durmamı ya da bu onun komutanı değil gibi bir işaret, bir haber veriyor. Bakalım Hatat çocukları ne yapacak? Hatat ve çocukları. Komutan neredesin? Hezmina'nın komutanı. Evet, sen bana dedin Hezmina bir şeyler söyleyecek. Hezmina'dan haber getirdim. Ne haberi getirdin? Hezmina ne istiyor? Hezmina seni gönderdiğine göre orayı terk edemiyor demek ki. Evet. İbni Karuf bu konuda ne düşünüyor? Onu merak ettik. Hezmina onu soruyor ve ondan gelen haberleri sana söylemem için bana talimat verdi. Tamam, Hatat çocukları dedin, tüneldeler. Bu tünel hangi tarafta? Ve Hezmina İbn Karuf'un düşüncelerini neden merak etti? Çünkü adaya gelenler var. Nasıl gelenler var? Şimdiye kadar 2 defa adaya astral ile gelen oldu. Biz önce seni geldiğini sandık. Sonra İbn Karuf birini gönderdi sandık. İbn Karuf kimseyi göndermedi. Adaya ben de gelmedim. Siz gittiğinizden beri adaya boyut ile gelmedim. Demek ki başka biri geliyor. Evet, illaki gelen giden vardır. Bu olayı araştıranlar da vardır. Zaten dünyada büyük bir haber oldu biliyorsunuz. Bütün askerler orada mı? Sizin bütün kabile oraya yerleşti mi? Evet. Bütün kabilemiz ve ordular oraya yerleşti. Adanın çevresini kuşattık. Metafizik olarak saldırı yapamazlar. İbn Karuf gelmediyse, hayır, İbn Karuf gelmedi. İbn Karuf'un dışında başka birileri de vardır. Belki de gelen bir Allah dostudur. Olabilir mi? Biz bilmiyoruz. Bunu siz bilirsiniz. Efendim, bir şey daha söyleyeceğim.
Söyle. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Hezmina, Solomon adalarına da gitmenizi istiyor. Buraya bir boyut davetiyle giderseniz çok önemli şeyler göreceğinizi söyledi. Başka ne istedi? Solomon adalarında ne olduğunu söyledi mi? Orada çok önemli şeyler var. Bunun için gitmeniz gerekiyor efendim. Solomon adalarında. Önemli bir zaman var mı? Belli bir zaman var mı peki? En kısa zamanda giderseniz iyi olur. Bir de Pasifik'te 2 ada var. Burada çok önemli belgeler, çok önemli malzemeler var. Pasifik'te mi? Nasıl bulacağız orayı? Size bir rehber gelecek. Bu rehber yol gösterecek. Hayda, Pasifik mi? Pasifik'te. Bunun bahsettiği Pasifik, okyanusun ortası. Oraya kim giderse oraya neyle gidilecek ya? Gemiyle desen anca boyutta gidilir oraya. Gemiyle gidirse tam hükümetler arası bir şekilde giderler oraya. Özel helikopterler falan gidebilir mi bilmiyorum. Eğer çok uzak bir yerse Pasifik'te demek. Pasifik. Büyük okyanusların ortasında olan bazı adalar var. Bu adalarda nasıl, neyin peşindeler, ne yapıyorlar bakın. Bunlar herhalde önlem amaçlı mı? Oralara gittiler. Önlem amaçlı. Zaten bu bahsettiğimiz adalar, Küçük James ve Büyük James adası Amerika'ya yakın bir bölgede. Yani Karayip denizlerinde, Amerika'nın alt kısmında, Avrupa, Amerika, yani Avrupa'ya yakın. Bu doğu tarafında değil, batı tarafında. Yani Amerika'nın burnunun batı tarafında. Biraz daha aşağıda yani. Yakın bir yerde. Yoksa sahile o kadar uzun tünel açamazlar. Gerçi açarlar ya bunlar. Kilometrelerce tünel açabilirler. Çünkü her türlü pislik, zehirli, kanlı paraları oraya gömüyorlar. Düzgün bir şey için değil. Anca kötülüğe gömerler. Bakın şu an 2 adada da bizim ordular var. Metafizik ordular. Şimdiye kadar ne olacaktı? Hep başkalarının metafizik saldırıları mı olacaktı? Hep başkaları mı oraya bir şekilde saldırı yapacaklardı? Bu Vatikan bu işin neresinde? Vatikan bunu kimse soruyor mu? Bunu kimse sormuyor değil mi? Biz bu metafizik saldırılarda onları da görüyoruz. Hem de çok sık bir şekilde. Görüyoruz. La ilahe illallah subhaneke ve gündemine salimin la ilahe illallah. Hezmine oradan buraya gelebilirdi. Neden gelmiyor? Komutanını gönderdi. Olabilir. Komutanı gelmiş. O onun komutanı. Komutan da bir tuhaf. Bir değişik yani. Demek Pasifik'te. Bir de Solomon Adaları. Solomon Adalarına aslında bir boyut daveti yapacağız. Ne zamandan beri fırsat yoktu ki. Fırsat olmuyor ki hiç. Boyut daveti Solomon Adalarında. Solomon Adaları aslında bir tarafı turistik bir yermiş gibi gösteriliyor. Kim bilir orada neler var. Orada kim bilir ne fiiller işleniyor. Neler işleniyor. Nasıl bir sıkıntı, nasıl bir şeyler var. Onu da çözeceğiz. Oraya gidince görülecek. Şu an 2 gündür bir tılsımlamayla uğraştım. O adanın altındaki kapakların altında gördüğünüz dolarlar, altınlar, bir de külçeler ya gördüğünüz bildiğiniz külçeler. Bizim o küçük külçelerden, şöyle küçük külçelerden değil, kalın külçelerden her biri 900 gram,
1 kilo ağırlığında külçeler vardı onun içinde. Oralara tılsımlama yaptık. Bu tılsımlama olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Oraya bir şekilde ilişemiyorlar. Yani isteseler de o tarafa gitme şeyi olmuyor. Çıkarmaya kalksalar bile tılsım olduğu için çok zor. Kim çıkaracak bilmiyorum. Çıkaramazlar. Yani tılsımın bozulması lazım. Tılsım da zaten şöyle, orada bekçiler var, bekçi. Bekçiler orada orayı koruyor. Şimdi ben bunu dolaylı yoldan yaptım. Aslında birine yaptırdım. Metafizik yol ile birine yaptırdım. Çünkü direkt ben kendim yaparsam sıkıntılı olur. Aslında bu tür şeyler caiz değil biliyor musunuz? Ama iyilik için yaparsan şu an var ya, şu an gerçekten öyle bir şey var ki, bu olay patlak verdiğinden beri inanın hep başım ağrıyor. Başımda bir ağrı var. Çünkü devamlı düşünmede, devamlı üzerinde çalışmada, devamlı üzüntü, sinir, stres. Herkes üzüldü, herkesi görüyorum. Çok kişi üzüldü ama ne yaparsın? Herkes uyumuş bir şekilde onlar emellerini, pisliklerini, kötülüklerini yapmış. Herkes bir şekilde uyumuşlar. Dünya uyumuş, dünya. Dünya uyumuş. Ve neler olmuş. Bakar mısınız? Bunu gelen davetler bundan geçen yıl, yani 1 yıl önce falan anlattılar ama biz anlamadık ki. Çok anlattılar. Anlatmaya çalıştılar. Biz anlamadık maalesef. Bayağı şey söylediler. Ta Çaylıkdüzü'ndeyken metafizik saldırıyla söylüyorlardı ama tam dolaylı yoldan da bir şey yapmıyorlardı. Şimdi Anunnakiler var biliyorsunuz. Anunnakiler de öyle bir şey ki, öyle bir konu oldu ki bu konu da kapandı üzerine. Konu da kapandı. Ey komutan, bayağı gecikti. Bayağı gecikti. Şu an gidip geliyor. Oradan istişare yapıyorlar. Yani Hezmin alan konuşuyorlar. Tekrar buraya geliyor. Oradan haber getiriyor. Bir şekilde konuşup La ilahe illallah. Hezmine ile görüştün mü? Evet. Şimdi onun yanındaydım. 4 büyücü gece gündüz senin metafizik ordunla uğraşıyor. 4 büyücü mü? Nerede bunlar? Bunlar İskoçya'da. İskoçya'dan 4 ayrı yerdeler. 4 ayrı yerdeler mi? Peki ne yapıyorlar bunlar? Senin metafizik gücüne müdahale etmek için her şeyi yapıyorlar. Müdahale etmek için. Bunlara bir mesaj gönderebilir miyiz? Yani gidebilir misin oraya? Peki bu müdahale ettikleri müdahale bize zarar getiriyor mu? Şu an daha önemli şeylerimiz var. Şimdilik bir zarar getirmiyor. Başkomutan Hezmina ve kralımız bunu bildirmemi söyledi. Sana yeni haberler getireceğim. Sen neden deve şekline mi girdin? Keçi şekline mi girdin anlamadım. Neden bu şekilde geliyorsun? Normal bir şekilde de olabilirdin. Allahu Ekber. Deve şeklinde oturuyor.
Yani oturan bir deve şeklinde gelmiş. Niye böyle şekillerde geliyor anlamadım. Hezmina'nın komutanı. Ha belki de kendi şekli öyledir bilmiyorum. Bakın bunlar bürünme yoluyla geliyorlar. Bunlar kendi yüzleri değil, kendi şekilleri değil. Bürünme. Bürünme yoluyla geldikleri için yani bunlar Allah'ın bunlara verdiği yetenek. Bir iki kelime söylüyorlar. Bir iki kelimeyle dua gibi düşünün. Bunlar istedikleri şekle giriyorlar. Yani bunların gerçek yüzlerini hiç kimse görmemiş. Sadece peygamberler görmüş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Onun dışında kimse görmemiş. Sadece görünenler ne biliyor musunuz? Bürünme yöntemi. Yani bir şekle giriyor, biz de o şekilde onları görüyoruz. Bu haber getirme götürme aslında metafizik bir enerji olarak geliyor. Burada o enerji çoğalıyor ve kendini gösteriyor. Yüz şeklinde, şekil şeklinde, her şekilde, insan şeklinde, her türlü farklı şekillerde gözüküyor. Siyah gelmelerinin sebebi ise daha çabuk bürünebiliyorlar. Siyah rengin fazla bir enerji harcama potansiyeli olmadığı için mesela beyaz renkler ya da renkli renkler çok enerjiye ihtiyaç olduğu için o tür nadiren gelir. Ama siyah genelde siyah enerji daha çabuk oluyor. Değirmenimiz burada. Bakar mısınız? 4 tane büyücü işi gücü bırakmış bizim metafizik gücümüzle uğraşıyor. Merak etmeyin metafizik güçlerimizle ben eminim belki de izliyorlardır bizi de. Videoları kesinlikle görmüşlerdir. Onlar görmemişse bile başkası görüp onlara söylemiştir. Bir şekilde uğraşıyorlar. Bakın İskoçya'da diyor. İskoçya'da gerçekten buradan çok haber geldi. Geçenlerde de bir tane davetli İskoçya'dan haber verdi. Büyücüler var dedi. Burada bayağı büyü yapanlar var demek ki. Büyü yapanlar, büyüyle uğraşanlar var. Bu büyüleri bir de sağlam bir şekilde yapıyorlar bunlar. Büyü yaptıkları şeyler hepsi şeytani. Hepsi kötü emelli, kötü amaçlı. Ve bunlara bir şekilde bir armağan veriyorlar. Yani küfre giriyorlar. Günaha girip bu şekilde büyü yapıyorlar. Yani büyünün temeli şu. Günaha gireceksen. Büyük günah mı bu? Kula yani bir insanoğluna büyük bir günah işletip onun istediğini yapıyorlar. Mesela iki kişinin arasını bozmak. Büyük bir günah işletip iki kişinin arasını bozuyorlar. Oluyor bu. Çünkü Harut ve Marut'tan sihir ve büyü gelmiştir dünyaya. Allah Zülcelal'ın bir imtihanıdır o da. İmtihan yani başka bir şey değil. Sadece imtihan. Biz de ne yapacağız? Şimdi hastalık varsa ilacı da var değil mi? Hastalık da bir imtihan değil mi? Mesela bazıları böyle söylüyor. Bakın şu şekilde konuşmaktan Allah'a sığının. Neden diyor Allah tövbe haşa. Allah görmüyor mu bu sıkıntıları, bu kötülükleri? Neden izin veriyor? Bakın. Sümme haşa yani böyle bir şey düşünmek insanı küfre götürür. Tamam hastalık da öyle. Hasta bir insan hasta oluyor. Allah görmüyor mu hasta olduğunu? Ama ilacını vermiş. Değil mi? İlacını vermiş. Bu tür büyüler de olduğu zaman büyü yapıldı mesela. Bunun ilacı var. Ayetler var. Kur'an-ı Kerim var ya. En güzel ilaç, en güzel şifa. Kur'an-ı Kerim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biz imtihan dünyasındayız. İmtihan. Allah görmüyor mu diyorlar. Bu olaylar ortaya çıktığı zaman Allah görmüyor mu? Neden izin veriyor? Bunu bilhassa imanı zayıf olan kişiler bir de ateist kişiler bak diyor işte Allah izin veriyor diyor. O kadar çocuk diyor şey oldu ortadan kayboldu o kadar çocuğu katlettiler diyor. İşte Allah buna izin veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Hazreti Hasan Hüseyin de onlar birini zehirlediler. Birini onlar şehit ettiler. Allah Zülcelal görmüyor mu? Belli bir vakit var. O vakit hiçbir şey geri alınmayacak. Hiçbir şey. Bu dünya bir rüyadır. Rüyada günahlarını işle. Eğer ki siz rüyada günah işleseydiniz, uyandığınız zaman cezasını bu dünyada çekseydiniz, günah işler miydiniz rüyada? Derdik,
Yani herkes şöyle derdi yani. Bu bir rüya zaten, ben niye günah işliyorum ki? Zaten uyanacağım. Bakın ölüm de öyle olacak. Herkes bir uyanacak. Diyecekler ki dünya bir rüya gibiydi. Biz niye böyle bir şey yaptık? Yani bunu düşünerek bir daha o düşünce aklınıza gelmesin. Allah Zülcelal bilmiyor mu? Allah Zülcelal'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Her şeyi bilir. Ezelini ve evvelini her şeyi bilir. Ve bu bilmesine, bu bildiği bilgiye kader denir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Komutan. Ey komutan. Ey komutan. Bir şeyler istiyor, bir şeyler getiriyor, götürüyor. Türkiye'den olan bazı şeyler için tam netleştirmek lazım. Bunun haberini vereceğiz ama tam netleştirmek lazım. Evet. Ey davetli. Senin emrinde kaç kişi var? Benim emrimde 3 milyon asker var. Benim gibi ise yüzlerce komutan var. Peki ben sana şunu söyleyeceğim. 3 milyon askerlerinden bir kısmını Solomon adalarına gönderebilir misin? Ben kendim de öyle bir gönderi yapacağım. Ve Hezmine de bu işten haberdar olacak. Gönderirim efendim. Oraya gitmeyecek misiniz? Oraya gideceğim. Sen şu an oraya asker gönderirsen benim bir planım var. Bu planı uygulayacağım. Pasifik'te hangi adalar dedin? Pasifik denizinde, okyanusunda, Pasifik okyanusunda hangi adalarda bu fiiller devam ediyor? Pasifik okyanusta 3 tane ada var. Bu adalarda birinde yerin altına kurulmuş bir çok büyük bir mahzen var. Bu mahzende ortaya çıkılmasını istemedikleri her şeyi saklıyorlar. Nasıl ortaya çıkılmasını? Bir ara kaybolan bir uçak oldu. Bu uçak da aynı şekilde oraya kurban edildi. Nasıl uçak? İçi yolcu dolu bir uçak ortadan kayboldu. Bu uçak aslında kaybolmadı. Her şey planlıydı. Gidilmesi gereken yere gidildi. Ama onu da yok etmeyi başardılar. Sen Malezya uçağından mı bahsediyorsun? Neden uçağın hiçbir parçasını bulamadınız? Çünkü bu uçak parçalanmadı. Onu gömdüler. Yerin altına çektiler. Gömdüler mi? Koca uçağı nasıl gömecekler? Yerin altında olduğunu biz gördük. Bu söylediklerin ne kadar doğru? Yani sana tamamen güvenebiliriz değil mi? Senin bu benimle konuştuklarını Hezmine'ye söyleyeceğim. Eğer Hezmine bundan haberdar değilse alacağın cezayı biliyorsun değil mi? Efendim, Hezmine bundan haberdar. Bana hangi cezayı verirsen razıyım. En önemli şeyler
gizli kalan şeylerdir. Ne yani en önemli şeyler? Malezya uçağından mı bahsetti? Ortadan kayboldu biz. Malezya uçağı birden ortadan kayboldu. 300 küsür yolcusu vardı onun ya. Bildiğim kadarıyla, bakın bilmiyorsam belki de unutmuşumdur. Yani 300'e yakın yolcusu vardı. Siz daha iyi bilirsiniz. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Demek ki bunu da mı onlar yok etti? Kendiliğinden bir şey olur mu ya? Kendi kendine. Şöyle size bir şey söyleyeyim, bakın. Uçak gitti mesela, bir arıza verdi, düştü. Değil mi? Normal bir şekilde kaza yaptı. Bulunmaz mı? Bulunur. İlla ki bulunur. Uydudan olsun, bir yerden olsun bir şekilde tarandı zaten. Uyduyla her yeri taradılar. Niye bulamadılar? Demek ki bu da çirkin bir olayın, çirkin bir planın parçası oldu. Çirkin bir planın. Ama bu 300 kişiyi ne yaptılar? 300 tane adam lazımdı herhalde. Bunları götürdüler. 300 kişiyi. Nasıl bir şey olacak? Nasıl bir şey Ya o kadar cahiller ki yaptıkları plana bakar mısınız? Yaşlı biri, oraya geliyor. Çocukların genç kanını kendi kanıyla değiştiriyor. Kendi pis kanını atıyor. Neymiş? Gençleşecek, güçlenecek, gençleşecek. Kendimi tutamıyorum yani. Çok ağır laflar, çok kötü şeyler söyleyeceğim ama bizim videoya zarar gelecek. O yüzden söylemiyorum. Yani ya bir şekilde gizlenecek ya bir şekilde engellenecek. Biliyorsunuz bir de bazı kurallar var. O kuralları da çiğnememek gerekiyor. Tamam, araştırma yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim size, bizi izleyen arkadaşlarımızın arasında o kadar samimi olduğumuz kişiler var ki yani ben hepinizle samimiyim. Kendimi öyle görüyorum. Yani hemen hemen şöyle 114 bin bir abonemiz var. Ailemiz 114 bin kişi. Yani bana yorum yazanlar, benimle konuşanlar aynı benimle sanki gerçekten birebir sohbet eden kişiler. Eğer gerçek yani sizinle canlı olarak konuşabilsem, hepinizle her şeyi paylaşabilsem daha güzel olacak. Daha ne haber getirecek acaba? Daha ne haber getirecek? Benim adanın altında tünellerde şu an Hatat'ın çocukları orada. Hatat sağa sola gidip gelebiliyor. Bir iki defa davetini yaptım. Oldu yani tam olarak gelmedi. Ama belirtisini gösterdi. Tam olarak gelmedi. Belki de geldi, kendini göstermedi, bilmiyorum. Yani o davette gelmedi. Yani bir şekilde sakladı kendini. Yapacağız gene de. Sonu yakındır ama. Sonu yakındır. Enki'nin akrabası işte. Enki'nin akrabası. Enil ve Enki. Bunlar Hatat. Bunlar zaten aynı türdenler. Hatta aynı soydanlar. Aynı pisi yapanlar. Enil, Enki. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davette. Şu an halen orada. Biz orayı bırakmayacağız. Kesinlikle orayı bırakmayacağız. Niye? Bu adalar küçük James, büyük James, yani küçük Aziz James, küçük büyük Aziz James adasını bırakmayacağız. Metafizik olarak oradayız. Varlığımızı sürdüreceğiz. Orada olan herhangi bir hareket bizim bilgimiz dahilinde olacak. Haberimiz olacak. O tüneller, ama şöyle söyleyeyim, çoğu kişi demek ki tünelleri bilmiyor. Tünelleri bilen var mı bilmiyorum. Çok gizli bir proje olabilir. Tünelleri kimse bilmiyordur. İlk defa belki de tahmin edenler vardır. Ben daha önce öyle ne haberde duydum ne başka bir yerde. Tünel diye
Şöyle bir şey olmuş ama. Şöyle bir şey olmuş. Tünel aramışlar bulamamışlar. Yani tünel var mı diye yok mu diye. Ya tünel olmaz mı orada ya? Tünel olmaz mı? Yarın bir gün bir baskın olduğu zaman nereden kaçacak bu? Tünelden kaçacak. Bir de şu var. Göz önünde olan kişiler oraya geleceği zaman nereden geliyor? Gemiye binip direkt alenen mi geliyor? Yok. O tünellerden geliyorlar. Oradaki videolar mesela videoya çekiyor ya. Nereden çektiği belli mi? Yok. Kimsenin bir bilgisi yok. Kimler kimler gitmiş oralara, kimler kimler. Dünyanın hepsi gitmiş ya, biz uyumuşuz. Dünyanın hepsi oradaymış. Nasıl bir paraymış bu be? Lanet oğlu, lanet oğlu, lanet para. Nasıl bir şeymiş? Dünyanın hepsi gitmiş oraya. Bir bize söylememişler. Hadi gelin gidelim diye. Niye bize söylememişler? Çünkü bize söyleseler yanlış olur. Onlar da biliyor kimleri çağıracaklarını. Biz gitsek böyle bir şeye izin verir miyiz? Eminim şöyle söyleyeyim. Gücü yetmeyen bizim aramızdan kim olursa olsun oraya gitmiş olsa yani bir şekilde engellemeye çalışırdı. Bir şekilde buna izin vermezdi. İzin vermezdi. Ben mesela yakardım ya o adayı. Yakardım, gene de izin vermezdim. Gücüm mü yetmeyecek? Giderdim en büyük yere, en neresi? Kim oraya müdahale edecekse oraya. Allah Sübhane oraya taş yağdırsa, ateş yağdırsa yani her türlü mesela yani ebabil mi bekleyeceğiz? Ebabiller gelsin oraya şey yağdırsın. Taş yağdırsın. Elimizden geleni yapmamız lazım değil mi? Öyle. Komutan. Şöyle biraz geriye gideyim, acaba buradan. Allah Allah, şu an şeyde. Şu an adada. Adada olduğu için zaten hepsinde böyle şey var. Bir enerji azalması oldu mu çıkması biraz daha geç oluyor. Enerji azalması olduğu zaman bir bakıyorsun geç çıkıyor. La ilahe. Siz haber vermeden geldin. Efendim, geç geldiğim için üzgünüm. Topladığım bazı önemli haberler var. Bu haberler sizin ile ilgili. Söyleyeceklerim birçok kişinin canını sıkabilir. Ama ne söylersem hepsi örtbas edilecek. Ve buna kimse inanmayacak. Bunu biliyoruz. Senin bilmen bizim için yeterlidir. Dünya ile irtibatta olan, insanlar ile irtibatta olan sensin efendim. Nedir haberler dediğin, haberler nelerdir? Ne haberi? Ne kadar doğru olur bilmiyorum. İbn Karuf'un topladığı kral ve padişahlar bu konu üzerinde toplantı istiyor. Daha önce onlar uyardılar. Uyardılar mı? Demek ki uyardılar. Biz onların uyarmasını gördük. Ama anlamadık çoğunu. Ben yapılan kötülüklerin çoğunu biliyordum. Onlar da biliyordu. Kendi aralarında bir takım sorunlar vardı. Bu sorunları çözmek için İbn Karuf'un aracılık etmesini istediler. Yapacak bir şey yok. Toplantıyı ne için yapmak istiyorlar peki? Hatat'ın çocuklarını yok etmek için.
Eğer Hezmina Hatat'ın çocuklarını kendi başına yok ederse olmaz. İbn Karuf ve kral ve padişahların buna bir onay vermesi gerekiyor. Bu vesileyle Hatat'ın da sonu gelmiş olacaktır. Eğer kral ve padişahlar onay verirse Hatat ve çocukları yok olacak. Peki başka Hatatlar, başka çocukları olmayacak mı? Ne yazık ki dünya döndükçe başka Hatatlar, başka çocukları her zaman olacak. Biz de onlara her zaman müdahale edeceğiz. La ilahe illallah. Ya İbn Karuf, evet, padişah ve krallar Hatat ve çocuklarını demek Hezmina bunu bekliyordu. Hezmina orada sadece emir bekliyor. Hatat ve çocuklarını yok etmek için. Ama bakın bunun sonuçları var demiştim ya ben size. Bunun sonuçları var. Sonuçları olmaması için kral ve padişahların, İbn Karuf'un kralları ve padişahları onay vermesi lazım. Onay verirse demek ki, evet, onay verirse Hatat'ın çocuklarını ortadan kaldıracak ve belki de Hatat'ın da sonu gelecek. Hatat'ın sonu. Yani kendi elleriyle yaparlarsa bu iş daha iyi olur. Metafizik yönden kendi kendilerine böyle bir çok iyi olacak. Benim için de çok iyi olur. Benim için de çok iyi olacak. Hatat ve çocukları demek ha. Şöyle bir şey var, ben size şunu söyleyeyim. Farz et diyor ya, şöyle diyor. Hatat, ne yazık ki diyor, Hatatlar ve çocukları bitmeyecek. Her zaman olacak. Ama biz en azından şöyle diyeceğiz. Bu olaylara sebep olan Hatat ve çocukları şu an yok diyeceğiz. Bu da iyi bir şey değil mi? Bu da iyi bir şey değil mi? En azından bu olaya sebep olanların bence çok iyi bir şey. Belki de bilmiyorum, belki de bu şekilde olanlar gelmeyecek. Farklı şekilde gelecek. Dünya döndükçe kötülük devam edecek. Dünya döndükçe, insanlarda nefis oldukça, insanlarda bu azgınlık, bu gözü doymazlık oldukça her zaman bir kötülük olacak. Her zaman. Ne oluyorsa insanoğlunun bu açgözlülüğünden oluyor. Açgözlülük. Hepsi neden? İşte fazla toprak, fazla para, işte fazla ömür, fazla sağlık, gençleşmek, yaşlı olmamak. Bunun için her şeyi yapıyor. Her şeyi. Ki bir de iman yoksa, din iman yoksa zaten o daha kötü, o daha tehlikeli. Çünkü bu tür işlerin peşinde olan, mesela imanlı biri ise kendi imanı doğrultusunda gider. Mesela yaşlı olmamak için ne yapar? Spor yapar, bir şeyler yapar, sağlıklı beslenmeye bakar. Ama din iman yoksa sana mesela desinler işte git şunun kanını hiç görmüyoruz mu? Giderler kan içerler, zıkkımın kökünü yerler. Onu yaparlar, bunu yaparlar. Ne? Kendi için. Gençleşecek. Gençleşecek. Cehennemin dibine git. Cehennemin en derin dibine git. Gayya kuyusundan çıkma. Cehennemin en kötü katında ol. Hatat ve çocukları. Çok güzel bir haber oldu bu. Çok güzel bir haber oldu. Ama toplantının olması lazım. Acaba toplantı İbn Karuf mu kuracak toplantıyı? Biz şimdi İbn Karuf'a dersek bir toplantı ayarlar. Toplantıyı ayarlar, padişahları ve kralları toparlar. Onlar da bir şekilde oraya sunar. Sizden onay istiyorum. Hatta ama o kralların sıkıntı çıkaracağını tahmin ediyorum. Krallar çünkü rahmani değil. Krallar mecburi oradalardı. Bunlar sıkıntı çıkarabilirler.
Neyse bakacağız. İbn Karuf'la bir istişare yaptıktan sonra bu toplantının olup olmayacağını göreceğiz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.